Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalarda haftalık açılışı yaptık ve haftanın açılış gününde genel olarak piyasalara baktığımızda geçen hafta kapanışlar sonrasında bugün yine pozitif ilginin devam ettiğini görüyoruz. Amerika ile İran arasında devam eden gerilimde barış ihtimallerinin arttığı ve her iki tarafın da her an barış anlaşmasını imzalayabileceği konuşulurken sahaya baktığımızda olay tam anlamıyla bu şekilde görünmüyor. Amerika önceki akşam hem havadan hem de denizden olmak üzere iki ayrı saldırı düzenledi ve o anlaşma metnini imzalasalar iyi olur çünkü bizim durmaya niyetimiz yok şeklinde açıklamalar yaptılar. Masaya baktığımızda tablo tamamen farklı. Sahaya baktığımızda durum yine tamamen farklı. Olay masada nasıl gerçekleşiyor diye soracak olursanız İran için her seferinde yeni teklif verdiği ve yeni teklifler sunduğu konuşuluyor ama teklifler arasında değişen hiçbir şey yok aslında. Aynı maddeleri tekrar Amerika'nın önüne koyuyorlar ve evet buyurun bu bizim yeni teklifimizdir diye bir bildirimde bulunuyorlar. Tabii Trump'ın tarafından bakarsak Trump hiç mutlu değil. Dün akşam yaptığı son açıklamada da hiç memnun değilim. O anlaşmayı imzalasalar iyi olur. Onların bize yönelttiği anlaşmalar kabul edilemez dedi. Tabi İran tarafı ablukanın kaldırılmasını ve İran üzerindeki ambargonun da kaldırılmasını ve nükleer tarafta da rahat bırakılmayı istiyor. İran'ın isteklerinin dışında Amerika'ya bakarsak Amerika'da tam olarak bunları istemiyor. Ve burada yaşanan bu çelişkiler dolayısıyla en son Amerika'nın yaptığı iki saldırı sonrasında petrol tarafında yine bir yükseliş görüldü. Ama piyasalardaki trendlerde herhangi bir bozulma olmadı. Sadece borsalarda, hisselerde, kripto para piyasasında biraz volatilitenin arttığını görüyoruz ama onun dışında trendlerde önemli değişimler yok. Ama önümüzdeki süreç içerisinde piyasalar yeni değişimlere gebe olacağı bir dönem başlıyor ve bu dönem 4 gün sonra karşımıza geliyor. Amerika'da yeni dönem dediğimiz bu trend Fed Başkanı Powell'ın görev süresinin dolmasıyla ve yerine tamamen Trump'ın desteklediği Kevin Warsh'ın koltuğa oturmasıyla başlayacak. Peki bu adamın göreve gelmesiyle birlikte piyasalar nasıl bir algı içerisinde diye soracak olursanız faiz indirimi ve risk iştahı anlamında piyasalara bir anlatı sunuluyor. Yani genel olarak piyasaların yükselişine etken olabilecek bir zemin hazırlıyorlar. Ama buradaki detaylar, hikaye biraz daha derine girdikçe daha kritik bir hale geliyor. Fed'in enflasyon ölçümünü farklı alanlardan okuması, yani çekirdek enflasyon yerine mesela Dallas Fed enflasyonu gibi daha ortalamayı baz alan bir enflasyonu baz alması burada bir güven krizini de tetikleyebilir. Tabii Kevin Warsh'ın bu konuda yapacağı ilk açıklamalar önemli olacak. Eğer böyle bir metot benimsemesi içerisinde olurlarsa özellikle altın ve Bitcoin bu güven krizi ortamı içerisinde biraz da ön plana çıkar diyebiliriz. Ve tabii bu anlatı içerisinde borsalar ve hisseler de bir süre daha pozitifliği sağlamaya devam ederken bu faiz indirimi anlatısının ya da ortalama enflasyon konuşmalarının ne kadar sağlıklı olduğunu piyasalar tartışıp orta vadeli buna göre yön bulma arayışı içerisinde olacaklar. Ama bugünün şartları içerisinde piyasaların geneline baktığımızda kısa vadede trade anlamında güzel fırsatlar çıkıyor, çıkmaya devam ediyor. Ama orta vadeli bakış içerisinde görünümler çok da net değil. Global trendde baktığımızda çok net bir tablo önümüzde yok. 4 gün sonra Fed Başkanı değişmesiyle birlikte yeni trend hakkında daha fazla fikir sahibi olmaya başlayacağız. Tabii bunlar için önümüzde biraz daha vakit var. Şimdi biz haftalık açılışta piyasalara bir bakalım. Hangi piyasa nerede ve nasıl görünüyor? Bunların hepsinden ayrı ayrı bahsedelim dostlar. ABD borsa tarafındaki güncel görünüme bakalım hep birlikte. Tabii buraya başlamadan önce şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Bu videoyu beğenip yorum yapan sıkı takipçilerim arasından 5 kişiye yine Cellcoin logolu dijital donanım cüzdanı hediye edeceğimi sizlere duyurmak isterim. Piyasa anlamında teknik görünümlere bakacak olursak bugün Amerikan teknoloji hisselerinde pozitif görüntüde henüz önemli bir bozulma yok. Nvidia sonrasında özellikle altyapı ve siber güvenlik tarafına doğru bir ilgi kaymaya başladı ki bu süreç içerisinde kısa vadeli değerlendirme anlamında da benim takip ettiğim CrowdStrike ve Tesla gibi hisseler vardı.
YouTube katıl takipçilerim bunları çok iyi biliyorlar. Kısa döngü içerisinde geçen hafta değerlendiren yatırımcılara dahi iyi kazanımlar verdi bunlar ve buradaki rüzgarın devam ettiğini söylemek isterim. Yani bu tarafta pozisyon değerlendirenler, bu anlatısı olan hisseleri takip edenler kısa vadede yine kazançları büyütmeye devam edecekler diye düşünüyorum. ABD Nasdaq yüzde güncel destek seviyesinin 28.572 olduğunu söylemek isterim. 4 saatlik grafikte baktığımızda bulut seviyesi tam olarak bu alana ulaşmış durumda. Bu bizim için kısa vadede neyi ifade ediyor dersek, bu seviyenin kaybedilmemesi koşulu içerisinde az önce anlattığım örnekteki gibi siber taraftaki hisseler ve yine bu alandaki altyapısı olan hisseler biraz daha ön plana çıkmaya devam ediyor bu süreç içerisinde. Ve az önce de söylediğim gibi 4 gün sonra FED Başkanı değişecek ve yeni gelecek olan FED Başkanı'nın faiz indirimlerine orta vadeli döngü içerisinde destek verme ihtimalinin yüksek olduğunu piyasalar konuşuyor. Trump ile tamamen zıt bir bakış içerisinde olmasına kimse ihtimal vermiyor. Bu yüzden borsalarda biraz daha rahat bir hareket halinde gidiyor şu anda. Olayın altın tarafına bakacak olursak, altında bugün 4 saatlik periyotta baktığımızda 4650 bölgesine bir test geldiğini görüyoruz. Bu seviye güzel bir destek alanı olarak çalışıyor. Tam olarak bulutun geldiği bölge. Kısa vadeli destek olarak da burayı işaretleyebiliriz. Ve altının güncel trendinde konuştuğumuz şey 4550 dolar seviyesi sonrasında yukarıya doğru hareketin devamı ve trendi devam ettirmesi şeklindeydi. Bakınız bu trend içerisinde altın ne yaptı dediğimizde bulut bölgesine yine test geldi. Daha önce burada görmüştük bunu. Kısa vadeli satışların geldiği alan oldu. Ve şimdi takip edilecek alan yine 4650 bölgeleri olacak. 1-2 günlük zaman dilimi içerisinde burayı korumayı başarırsa 4850 ve üzerine giden bir hareketi altın tarafında da izleyebileceğimizi düşünüyorum. Tabi bu bizim orta vadeli döngümüzde bir şeyleri değiştiren bir hareket olmaz. Bakın dostlar, bu seviyeler bize kısa vadede yaşanacak olan hareketlerin sadece gecikmesini, ertelenmesini vesaire gösterir. Bu alan içerisinde altından sen ne bekliyorsun diye bana sorduğunuzda ben altında yükselen trendin devamını bekliyorum. Ama kısa vadeli döngüde bazen teknik olarak baktığımızda bu beklentilerimizi biraz öteleyebileceğimiz şartlar karşımıza gelebiliyor. Bu yüzden kısa vadeli hareketlerde grafiklerdeki bu destek dirençleri anlatıp buna göre kısa vadeli hareketlerden de bahsediyorum. Benim ana beklentim altın tarafına baktığımızda yükselişin devam etmesi yönünde. Yeni pozisyon alanlara iyi bir fırsat verdi. Ben altında henüz fırsat fiyatlarını toplayamadım, henüz altın pozisyonu alamadım diyenler için bugün hala ucuz fiyat skalasına çok yakın bir konumdayız. Ve bunun değerlendirmesini yapmak bu anlattıklarımdan sonra tamamen size kalmış bir durum. Çünkü ben olay örgüsünü size anlatıp teknik görünüm bize neler gösteriyor bunlardan bahsedip zemini hazırlıyorum. Sizin yapmanız gereken şey son kararı vermek. Burada bir takım oyunu oynuyoruz aslında. Ben sizin yerinize karar veremem. Ama hangi yolun doğru olduğuna dair kendi dilimde döndüğünce fikir vermeye çalışıyorum. Orta vadede buradaki güven ortamı devam ediyor. Ve yeni alımlar noktasında destek alanına hala yakın bir noktada olan bir altın var. Bakın bu altının gram tarafı için de geçerli. Gram altına baktığımızda 6550 TL seviyesinden 6850'ye geldiğini görüyoruz. Burada son video içerisinde işaretlediğim bir hareketti. Bu hareketi altın gram tarafında da gösterdi. Bulut seviyesinin üstünde şu anda benim direnç olarak takip ettiğim seviyenin üzerinde bir kapanışa hazırlanıyor. Daha sağlıklı bir yapı ortaya çıkacak. Burada yeşil bulutun yeniden oluştuğunu göreceğiz. Önümüzdeki birkaç günlük zaman dilimi içerisinde, yani muhtemelen 2-3 günlük zaman dilimi içerisinde altın kendini daha da net gösterir hale gelecek diye düşünüyorum. Benim beklentim daha fazla pozitif olması yönünde. Gümüş tarafında bu pozitiflik daha net bir şekilde göze çarpıyor. Bakın onu tekrar söylemek lazım. Bulut üzerinde net bir duruş var ve burada bulutun yeşil renge dönebileceği şartlarda aşağı yukarı oluşmuş durumda. Bir sonraki videoda muhtemelen bu bulutun yeşile döndüğünü görebiliriz diye tahmin ediyorum. Gümüş yatırımcıları için önceki ay bir fırsat imkanı verdi ama sonrasında bir yeni fırsat
burada göstermedi. Tabi buradaki kısa vadeli fırsatları takip ediyorsanız YouTube katıl sohbetine gelin. Orada her hafta kısa vadeli imkanlardan bahsediyorum ve bu kısa vadeli imkanlar içerisinde Amerikan hisseleri var. Borsa İstanbul'daki hisseler var. Altın, gümüş gibi ya da emtia ürünleri gibi alanlarda var. Kripto para piyasasındaki imkanlar da var. Her hafta kısa vadeli bunların yapılarından bahsedip kısa vadeli fırsatları da konuşuyoruz. Eğer bu alanları takibe niyetliyseniz, bu işlerden gerçekten para kazanmaya niyetliyseniz bu videoları ve YouTube katıl sohbetlerini çok sıkı takip etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Tabii karar tamamen size kalmış. Kısa vadeli hareket yapılarında pozitiflik devam ediyor. Borsa İstanbul'da da kısa vadeli hareket yapısında dolar bazlı grafikte direnç alanda olduğunu konuştuk. Bu direnç alanda hala hareketi devam ediyor. Kısmi olarak yukarıya doğru bir tırmanma hareketi yine söz konusu. Buradaki kısa vadeli takip ettiğim, anlattığım hisseler de vardı. Geçen hafta da konuştuk. Çarşamba günü de bunları yine konuşma, değerlendirme imkanı bulduk. Burada TL bazlı grafikte 14.524 seviyesi destek olarak kabul görürken bulut seviyesi yavaştan şu alana kadar gelmiş durumda. 14.500-14.700 bölgesi Borsa İstanbul için destek olarak takip edilecek alan. Kripto para tarafına gelecek olursak Bitcoin'e baktığımızda, altcoin'lere baktığımızda tablo biraz daha olumlu hale gelmeye başladı. Özellikle Bitcoin burada kripto para piyasası özelinde baskılı trend yapısını sürdürmeye devam ediyor ve bunun içerisinde haber akışı anlamında baktığımızda az önce dedim ya, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh enflasyona nasıl bakıyor ve burada nasıl hareket edecek şeklindeki beklentileri yavaş yavaş şekillendirmeye başladı ve eğer piyasa Fed bağımsızlığı zayıflıyor, enflasyon ölçümü ya da enflasyona olan bakış değişiyor ve doların da itibarı tartışmaya açılıyor derse bu doğrudan altında Bitcoin'de yeni bir hikaye ortamı yaratır ve bu hikaye içerisinde bunların daha fazla yükseldiğini hep beraber görürüz. Bugünkü grafik koşullarında baktığımızda ise Bitcoin'de hala 79.400 bölgesi destek işlevinde ve bir önceki güçlü destek olan 75.000 dolar bölgesi de yavaş yavaş buraya doğru tırmanmaya başlayacak gibi görünüyor. Yani 78-79 bin dolar Bitcoin için kaliteli bir destek seviyesi haline gelecek. Bakınız Tether dominansında da takip ettiğimiz bir hareket alanı vardı. Buraya kadar Tether dominansı geldi. Yani %6.94 seviyesinde hareket etmeye devam ediyor. Buranın altındaki kapanışları piyasa şu anda beklemeye başladı. Ne için beklemeye başladı? Altcoin'lerde daha fazla yükselişleri görebilmek adına. Bakınız Total 3 grafiğinde artık daha net bir alan içerisine geldik. Bu net alan neydi? 767 milyar dolarlık bir market cap seviyesini işaretlemiştim. Bitcoin ve Ethereum dışındaki altcoin'lerin, kripto marketin Total grafiğinde kritik bir direnç testi içerisindeyiz şu anda. Bugün, yarın bu seviyenin üzerindeki kapanışlarla altcoin'lerdeki sıçramanın biraz daha belirginleşeceği hareketler görmeye başlayacağız. Bakınız Ethereum grafiğine baktığımızda Ethereum'da güçlü trend yapısını 2200 dolar seviyesi itibariyle korumaya devam etti ve hala güçlü bir bölge içerisinde, ama üstel yükselme hareketlerini görebilmemiz için, daha hızlı hareketleri görebilmemiz için 2400 dolar seviyesini artık aşması lazım. İçinde bulunduğumuz birkaç günlük zaman dilimi içerisinde buradaki yeniden testi ve kırılımı görmeyi bekleyeceğiz. Piyasaları takip eden, kriptoyu takip eden yatırımcılar adına. Elbette Ethereum'da 2400 dolar seviyesinin üzerindeki bu hareketler küçük altcoin'lerde bekleyenleri de sevindirmeye başlayacak bir gelişme olacaktır. Bakınız XRP'deki hareket biraz daha belirgin oldu. 1.39 dolar sonrasında hızlı bir hareket yine gösterdi. Daha önce burada benzer bir hareketi görmüştük. XRP için ana trend 1.54 doların kırılımı itibariyle başlayacak. Ama genel ölçekte baktığımızda trend yapıları gayet pozitif bir hale gelmeye başladı. Bakınız XRP'de mesela şu 1.42 dolar seviyesi muhtemelen 1-2 günlük zaman dilimi içerisinde güncel destek alanı haline gelecek. Bugünkü tabloda kripto para piyasasına baktığımızda rüzgar kimin arkasında diye soracak olursak hala rüzgar Bitcoin'in arkasında durmaya devam ediyor. Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana gibi altcoin'lerin pozitifliğinin diğer altcoin'lere göre daha fazla olduğunu söylemek lazım. Yani terse giden bir koşul içerisinde yine bunlar
daha az etkilenen konumlar içerisinde olacaklar. O yüzden küçük altcoin'lere net para girişini görmeye başlamadan önce bu bölgeden çok ayrılmamak lazım ama önümüzdeki birkaç günlük zaman dilimi içerisinde küçük altcoin'lere doğru bir geçiş görürsek eğer bu tarafta da yeni aksiyonlar almak bizim için mantıklı bir hale gelecek. Genel olarak şöyle bir toparlayacak olursak piyasalardaki gidişat kısa vadeli trendlerde hala pozitif. Alınan aksiyonlar benim kendi özelimde belli. Takip edenler, sıkı takip edenler bunları gayet iyi biliyor. YouTube katıl takipçileri özellikle hangi piyasadan nerelerden bahsettiğimden, hangi hisselere dikkat çektiğimden vesaire çok iyi biliyorlar. Ama genel olarak siz de biliyorsunuz ki kısa vadeli ve orta vadeli bakış içerisinde ayrı ayrı senaryolar üretip buna göre aksiyonlar alıyoruz. Şu anda piyasalarda haftalık açılışta trendler uyumlu ve güzel ve daha da güzel olmasını, herkesin de bol kazançlar içerisinde olmasını dileyerek bugünkü videoyu bu şekilde bitirelim. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.